Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi geldik aslında gene makroekonomiden masalların anlatılacağı bir sürece. Yarın FED faiz kararı var, Powell'ın açıklamaları olacak saat 9.30'da. Arkasından da Cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Saatlik kazançlar burada gene çok önemli, takip edilecek. Dolayısıyla YouTube'da da özellikle işte Powell ne der, faiz kararı ne olur, tarım dışı istihdam verisi ne gelir, ne gelirse ne olur gibi sorular sorulacak. Sanki bunlardan bir medet umulabilecekmiş gibi de birileri size bu masalları anlatacak bu süreç içerisinde. Ancak ben her zaman dediğim gibi özellikle trader arkadaşların bu veri saatlerinde piyasalardan uzak durmaları gerektiğini tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Sonuçta özellikle bu saat dilimlerinde çok sayıda robotun aktif olduğu bir süreçtir. Gelen açıklamalara, gelen verilere siz robotlar kadar hızlı tepki veremeyeceğiniz için burada para kaybetmeniz kaçınılmaz olacaktır. O nedenle özellikle traderların bu süreçte piyasalardan uzak durması gerektiğini düşünmüşümdür hep. Burada da gümüşe bakacak olursak yukarıda 23.70 önemini korumaya devam ediyor. Buradan bir miktar tekrar satış aldık 23.60'lardan. Ancak şu an içinde aşağıda 23.10-23 bölgesi destek olarak çalışıyor. Yarın FED kararı ve Powell'ın açıklamaları ile birlikte aşağıda artık benim için önemli olan iki bölge var. Çünkü bu süreç içerisinde sert aşırı hareketler olabilir. O nedenle veri günlerinde açıklamaların geleceği günlerde stopları biraz esnetmek gerekir. Burada da 22.50-22.37 bölgesi önemli olacak. Bunun da altında bakın şu son yükselişin başladığı seviyemiz var 22 dolar. 22 dolara kadar olan düşüşler bakın şuradaki fitiller gibi kalabilir. O yüzden özellikle hard stoplarımızı bir miktar geriye çekmek sağlıklı olabilir. Burada alıcı olan arkadaşlar için. Yukarıda da 23.70'in geçilmesi yükselişleri getirecektir. Ancak tabii dediğim gibi bu kırılımlar açıklama saatinde gelecek olursa bir miktar bekleyip piyasanın oturduğunu görmemiz çok daha doğru olacaktır. Şöyle bir algıya kapılıyoruz. Fırsatı kaçıracağız, fırsat kaçmasın diye çok ani hareketler, çok ani kararlar alıyoruz. Bu da aslında bizim en büyük zararlarımızı yazdığımız dönemler olur. O nedenle bırakın fırsatlar kaçsın. Nasıl olsa bu piyasalarda fırsatlar hiçbir zaman bitmiyor. Yeni fırsatları mutlaka analizlerimizde tekrar yakalarız. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak ons altında da yukarıda 2010 direncimiz önemli olacak. Dün bahsettiğim 1997-1991 desteğini fiyatlamaya devam ediyor. Burada da veri saatinde aslında bizim için bakın şu daha geniş bir alan var. Burası önemli olacak. Aşağıda 1950 kırılacak mı? Düşüşler için burası kritik. Yükselişler içinse 2010 gene takibimizde olacak. Ancak bakın tekrar hatırlatıyorum. Veri saatinde burada kırılımlar gelebilir. Bir miktar piyasanın oturduğunu gördükten sonra pozisyon açmak, işleme girmek çok daha sağlıklı olacaktır. Ertesi gün tekrar biz analizlerimizi günceller, yeni fırsatları, yeni seviyeleri orada belirleyip ona göre işleme girmemiz çok daha sağlıklı, çok daha doğru olacaktır. Dolayısıyla ons altında da 1950-2010 önemli destek direnç bölgelerimiz. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak altın gümüş rasyosunda da aşağıda 83.60 kırılmadığı sürece altın ve gümüşte kalıcı yükselişlerin başladığını söyleyemeyiz. Yukarıda da 86.42 bir türlü üstünde kalamıyor. Sürekli bakın geçmişte de burada kırılımlar gelmişti fakat tekrar geri dönüyoruz. Dolayısıyla aslında şu tepe bölgesini de esas alabiliriz. 88'in üstüne attığı takdirde de burada kalıcı düşüşlerin başladığını söyleyebiliriz ancak. Dolayısıyla şu yatay bant önemli olacak. Yukarıda 88, aşağıda 83.60 kritik seviyelerimiz olacak. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.